Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatima. Bugün sizinle beraber Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in kompozit haritasını yeniden yorumlayacağız. Yeniden diyorum çünkü daha öncesinde böyle bir video çekmiştim. Ama daha sonra Mert'in yükselen burcunda değişiklik oldu. Yani daha doğrusu farklı bir burç olduğu söylendi. Bunun da net bir bilgi olduğunu az çok gözlemledikten sonra aslında Mert'in hatırlarsanız doğum haritasını tekrar yorumladığım bir video çekmiştim. Ve daha sonra bu videonu yeniden çekmem hakkında çok istek oldu. Ben de açıkçası sizi kırmak istemedim. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü YouTube'un analiz kısmına baktığımda videomu izleyenlerin 75% oranında kısmının kanalıma abone olmadığını gördüm. Eğer bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa ve beni motive etmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen kompozit haritaya geçmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar kompozit harita nedir? Kompozit harita aslında ilişki haritası, ilişkinin yol haritası gibi. Bir ilişkiyi başlatan kişi kim? Bu ikili nasıl bir araya geldi? Bu ikiliyi bir arada tutan şey ne? Motivasyonları ne? Ayrılırlarsa hangi nedenlerden dolayı ayrılırlar? Bu ilişkide evliliğe giden, yani bu ilişkide evlilik olur mu tarzında soruları cevaplayacağımız bir harita yöntemi. Tabii ki tek başına yorumlanmaz normalde ama zaten daha öncesinde sınav serilerinde yorumladığım için böyle bir video çekebileceğimi düşündüm. Şimdi hemen kompozit haritaları gelsin o zaman. Şimdi kompozit haritada öncelikle yükselen burca bakıyoruz. Yükselen burcun ikizler burcunda olduğunu görüyoruz. Yükselen burç ikizler olduğunda ve özellikle son derecelerde olduğunu tahmin ediyorum. Son derecelerde olduğunda bu ikilinin birlikte birbirlerinden öğrenmeleri gereken şeyler olduğunu gösteriyor. Hatta fark ettiyseniz bir önceki videoyla kavuşumlar değişmedi. Gezegenlerin konumları ve aralarındaki açılar değişmedi. Sadece ev sistemi tabii ki değişti. Yani yükselen burç değişmesinden dolayı ev sisteminde değişiklik oldu ama bu yorumda farklılıklar tabii ki getiriyor. Yükselen burç değişti öncelikle. Şimdi öncelikle yükselen burcun ikizler burcunda olduğunu görüyoruz. Yükselen burç ikizlerde olduğunda bu ikiliyi bir araya getiren şey kafa dengi olmaları, fikirlerinin çok uyuşmaları, aynı fikirde olmaları, aynı bakış açılarına sahip olmaları, hayatta birlikte yeni şeyler öğrenmekten, kendilerini geliştirmekten çok keyif alan bir ikili olduklarını görüyoruz aynı zamanda. Ve çok birbirlerine benzeyen, yaşları yakın bir ikili aslında. İkizler Burcu'nun genel tipinde bu var çünkü. Yaşları birbirine yakın ki gerçekten Afra ile Mert'in de neredeyse aynı yaştalar. Ve aynı zamanda gerçek anlamda iletişimin çok kuvvetli olduğu, birbirleriyle çok açık iletişim kurabilen bir ikiliden bahsediyoruz. Merkür'ü çok aktif kullanan bir ikili aynı zamanda bu ikili. Şimdi burada tabii ki öncelikle yükselen yöneticisi Merkür'e bakacağız. Merkür direkt evlilik evinde 7. evde Güneş'le kavuşum yapıyor. Şimdi bu 7. evde ama aynı zamanda 8. eve de çalışan bir gösterge. Çünkü whole sign olarak 8'e çalışan bir noktada. Şimdi Merkür Güneş kavuşumu bu ikiliyi bir araya getiren şey aslında büyük paralar kazanmak için ortaklık kurmak maksadıyla bir araya geldiler kariyer hayatlarında. Çünkü 8 ortak büyük paralar, 7. ev ortaklık işbirliği, Oğlaksa kariyer demek. Yani bu ikiliyi bir arada tutan şey aslında onların birlikte büyük paralar kazanmak için ortaklık işbirliği yapmaları aslında. Hayat onları bu yüzden daha çok bir araya getirdi aslında ve gerçekten de öyle. Hani Yalı Çapkını dizisiyle bu ikili bir araya geldi aslında. Ve orada da gerçekten kariyerleri için çok pozitif bir şey oldu. Şimdi bu haritada Güneş Mert'i Ay Afra'ya anlatacak bize. O yüzden hani Ay'dan bahsederken daha Afra gibi düşünün. Güneş'ten bahsederken daha Mert gibi düşünün. Çünkü kompozitte bu tarzda çalışıyor. Şimdi Güneş ile Ay'ın aynı burçta olduğunu görüyoruz. İkisi de Oğlak burcunda. Bu ne demek? İkisinin de ilişkideki rolleri birbirine benziyor. Yani ikisi de ilişkide aynı tarzda bir nasıl diyeyim rol ve tarz çiziyorlar aslında, göstergelere sahipler. İkisi de ilişki içerisinde güce, statüye, kariyere çok önem veriyorlar. Gerçekten onlar için güç, statü, para bunlar çok ön planda bu ikili için. Ama tabii ki burada kavuşan gezegenler biraz işi değiştirecek. Şimdi burada Güneş ile Ay'ın kavuşum halinde olmaması aslında iyi bir şey. Çünkü Güneş Ay kavuşumda olsaydı Güneş Ay'ı yakmış olacaktı ve bu Afra'yı gerçekten çok zor bir konuma düşürecekti. Gerçekten ilişki içerisinde hani bağımsızlığını elden vermiş biri gibi olacaktı. O yüzden burada bu kavuşumun gerçekleşmemiş olması ve Ay'ın Güneş'i geçmiş olması pozitif bir şey. Şimdi Güneş Merkür'le kavuşum yapıyor.
Bu ne demek? Dediğim gibi bu ikilide iletişim, açık iletişim çok önemli ve özellikle bu gezegenlerin, neyse buna sonra bahsederim, tekrar bundan devam etmek istiyorum. Şimdi iletişim hem ön planda hem de aslında ilişki içerisinde erkeğin fikirlerine, yani Mert'in fikirlerine Afra çok önem veriyor. Onun düşüncelerine, onun fikirlerine, bakış açısına çok önem veriyor ve onu aslında zeki buluyor. Gerçekten entelektüel, zeki bir adam olarak görüyor. İlişkinin daha mantık tarafında aslında Mert. Bunun yanında Ay'la kavuşum yapan Venüs var. Bu ne demek? Afra ilişkide çok seviliyor. Mert Afra'yı aslında ilişki içerisinde çok seviyor. Çünkü Ay sevgiyi almış. Kadın burada sevgiyi çok güzel almış. Tabii ki Oğlak Burcu'nda olması biraz işin içine soğukluk katıyor. Ay Oğlak Burcu'nda zarardadır. Venüs de çok aşırı sevmez Oğlak Burcu'nu ama yine de aslında bu kavuşum kendi kendiliğinde çok güzel bir kavuşumdur. Ama Ay Neptün'le de kavuşum yapıyor aynı zamanda ve Venüs'le de bir kavuşum açısı var. Bir dereceye bakayım tekrar. Evet, Venüs'le Neptün'ün de bir kavuşum açısı var. Kadın bu ilişkide, yani Afra bu ilişkide biraz belirsiz kalmış. Biraz bir arada bir derede kalmış. Aynı zamanda Afra bu ilişkide daha affedici tarafta, daha idealize eden tarafta. Daha çok Mert'i gözünde büyüten, hani büyütenin de çok aslında ilişki içerisinde çok seviliyor. Aynı zamanda da ilişki içerisinde biraz daha bağımlılık demeyeyim ama idealize etmeye daha meyilli taraf o. Ama mantıklı tarafta duran, daha mantıklı bir bakış açısıyla bakan Mert var. Ama Mert de aynı zamanda Afra'yı çok seviyor. Burada çünkü Venüs çok mutlu. Hani istediğini almış kadın burada. Sevgiye doymuş aslında. Bunun yanındaysa Neptün'ün burada Ay'la kavuşum yapması kadının biraz ilişki içerisinde ilişkinin nereye gideceğini tam olarak bilmeyen bir konuma düşürüyor. Yani ilişkinin daha çok önünü görememe, daha belirsiz kalma gibi bir duruma düşürüyor. Aynı zamanda Ay bunun da hepsinin Oğlak konumunda olmasıysa kadının aslında hem çok sevdiğini, çünkü 8. ev aşırı seven bir kadın ve aslında derinden çok güçlü bağlanan bir kadın. Afra'dan bahsediyorum. Aynı zamanda da biraz daha kıskanç, biraz daha takıntıları olabilecek, biraz daha manipülasyon yapabilecek bir kadın aslında 8. ev Akrebin evi olduğundan dolayı. Aynı zamanda arada inanılmaz bir çekim var gerçekten. Çok güçlü bir çekim, çok güçlü bir tutku var. Çünkü 8. evde biz birçok gezegeni görüyoruz. Burada aslında Hosayn olarak Güneş ile Merkür de çalışıyor 8. eve. Yani 8. ev çok güçlü. Bu ikilinin arasında çok derin bağlar var, onu gösteriyor. Zaten Ay Neptün Venüs kavuşumu da zaten ilişkide duyguların çok yoğun olduğunu, çok aradaki bağın çok enteresan bir bağ olduğunu gösteriyor. Çok böyle Neptünyal, böyle biraz hem karışık hem masalsı, büyüleyici bir bağ aslında. Ve birbirlerinden aslında birazdan bahsedeceğim şeyler olacak, işte neden aralarında sorun çıkar vesaire. Ama birbirlerinden kopamıyorlarsa, her şeye rağmen ayrıl barış şeklinde bir ilişkileri de varsa aslında bundan dolayı. Çünkü bu ikili ne yaşanırsa yaşansın bu bağ o kadar güçlü ki ve buna çok karşı koyamıyorlar. Şimdi bu kavuşum aynı zamanda kadının ilişki içerisinde daha umursamaz, çünkü Afra bir yay kadını, daha umursamaz gözükmeye çalıştığı, daha hayatının hani tatlı, umursamaz, biraz da neşeli tarafını göstermeye çalışırken diğer taraftaki Oğlak Burcu'nda 8. evdeki bu kavuşum kadının içten içe çok duygularını yansıtamadığını, içine attığı şeyler olduğunu ve bir takım konuları kendine takıntı yaptığını gösteriyor aslında. Bu birazcık daha sorunlar olduğunu gösteriyor kadının kendi içinde. Ama dediğim gibi aslında burada Venüs-Neptün kavuşumu pozitif anlamda da çalışıyor. Şimdi dönelim Mert'e. Mert ne durumda peki? Şimdi dediğim gibi Mert ilişkinin daha mantıklı tarafında ama aynı zamanda çok seven tarafında. Şimdi aynı zamanda burada Mert'in anlatan Güneş'in 7. eve düşmesi Mert'in çok evliliğe istekli olabileceğini gösteriyor. Gerçekten çok fazla evlilik isteyebilir, evliliğe çok yatkın olabilir veya aslında ilişkiyi başlatan taraf Mert olabilir. Çünkü direkt zaten ascendantın yöneticisi Merkür'le Güneş kavuşum yapıyor. Bu ilişkinin başlamasında Mert daha istekli, daha adım atan taraftaydı gibi sanki. Ve ama bu Güneş'in Juno'dan gördüğünüz gibi bir kare açısı var. Evet, bu adam aslında evlilik, ortaklık buna çok meyilli, bunu çok istiyor ama onun sanki
biraz bundan çekindiren, evlilikten, partnerlikten çekindiren Juno, yani evliliği, partnerliği anlatan Juno'nun Güneş'e kare yapması, Merkür'e kare yapması aslında sanki iş, hani ona gelince bir korku, bir çekinme gibi durumlar yaşanabilir. Aynı zamanda Satürn'ün burada Güneş-Merkür kavuşumuna bir kare açısı var. Bu erkeğin kendi verdiği sözleri tutmakta zorluk çektiğini, daha aslında fikirlerini harekete geçirmekte, istikrarlı olmakta zorluk çektiğini gösteriyor ve sorumluluk almaktan daha kaçan tarafta olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki kadın burada çok farksız değil. Çünkü burada Venüs'ün de burada Satürn'e yaptığı bir kare açı var ki bu da ilişkinin bir üst noktaya gitmesine, daha da ciddileşmesine veya istikrarlı bir şekilde devamlı bir ilişki yaşanmasında sorun çıkarıyor. Ama bu sorunların genel olarak arkadaş çevresi, toplumdan kaynak olabileceğini ve aynı zamanda dediğim gibi sorumluluk almaktan, kaçmaktan dolayı olabileceğini gösteriyor. Kadın daha affedici tarafta olsa da kadın kendi önünü göremiyor. Çünkü ay burada açısız bir konumda dediğim gibi. Ayın pek bir açısı yok. Sadece Venüs ve Neptün'e kavuşum yapıyor ama ne Satürn'le bir açısı yok. Çünkü açı olması çok önemli. Ayın ve Güneş'in açısı olmadığı zaman sanki ya erkek, hani aysa kadın, erkekse Güneşse erkek, sanki belirsiz kalmış. Sanki önünü göremiyor gibi gözüküyor. Burada da hem Neptün etkisiyle hem de ayın biraz daha açısız olmasından kaynaklı kadın bir tık daha önünü göremiyor gibi gözüküyor burada Afra. Bunun yanında yükselen İkizler Burcu'nda olması, İkizler bildiğiniz gibi değişken bir burç. Evet, hani birlikte aslında istediklerini alıyorlar. Jüpiter'den orada bir üçgen açısı olmasa çok güzel çalışıyor ama ilişkide ayrıl barış durumu olması çok olası. Yani ilişki daha değişken bir ilişki. İlişkide bir ayrılıp bir barışmak, daha aslında çocuksu bir enerji hakim, daha enerjik bir enerji hakim ve bu ikili biraz daha aslında ikisi de özgürlüğüne çok düşkün. Yani bu ikilinin aslında mutlu bir evlilik. Çünkü 7. ev yay. Ne diyor? 7. ev yöneticisi Jüpiter de Kova'da zaten. Yani aslında bu ikilinin mutlu bir evlilik ya da uzun ömürlü bir ilişki yaşamasının ana aslında yolu ikisinin de bağımsızlığını kabul etmesi. Yani ikili birbirine sınır koyarsa, ikili birbirini kontrol etmeye çalışırsa taraflardan biri sıkılır. Çünkü bir tarafta yay kadını, bir tarafta kova erkeği. İkisi de özgürlüğüne çok düşkün. İkisi de hiçbir şekilde sınır ve kural kabul etmek istemiyor. Ama bir şekilde birbirlerini kısıtladıkları noktalar var ve bir şekilde çekindikleri, korktukları ve sorumluluk almaktan kaçındıkları noktalar var. Ve bu aslında onları ilişkide ikisi de ve Güneş ayın da fark ettiyseniz kavuşum da yok ve aslında açısız. Hani Güneşle ayın tam bir açısı yok. Sadece aynı burçta olduklarında biraz daha pozitif. Çünkü ikisi de ilişkide aynı tarzda bir bakış açısına sahipler ve beklentileri aynı tarzda beklentiler. Sadece bunun hani aslında bu da gösteriyor ki bu ikili kendi sanki hani birlikte ama tek başına, hani daha kontrol olunmadan, daha serbest oldukları zaman, yayı çalıştırdıkları zaman daha aslında uzun ömürlü yaşamaya müsait bir ilişki olacak bu gibi gözüküyor. Şimdi tekrar ascendanta dönüyoruz. Ascendant yöneticisinin Jüpiter'den bir üçgen aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu ikiliyi bir araya getiren şey, bu ikili bir araya geldikten sonra onların birlikte aslında hem önleri açılmıştır hem de hayattaki şanslarının çok arttığını gösteriyor aslında. Ve daha onların toplum önündeki, çünkü kova etkisi, bunun yanında da gelen 9. ev hem toplum önünde şansları hem Güneş'in de Kuzey Ay düğümüne yaptığı üçgende, evet bir bakayım, evet, Güneş'in de Kuzey Ay düğümüne yaptığı üçgenle birlikte partner olarak ünlenmek, birlikte tanınmak, gelecek yolculukta birlikte hareket etmeye daha meyilli olmak. Aslında hem ayın hem güneşin Kuzey Ay düğümüyle yaptığı pozitif açı, özellikle güneş, yani burada Mert tarafı ilişkinin geleceğini daha çok görüyor ve ilişkinin geleceğine daha çok inanıyor. Yani daha umutlu bir ilişkiden ve daha çok hevesli aslında evliliğe, ortaklığa, bu işbirliğine. Çünkü 7. ev sadece evliliği anlatmaz arkadaşlar. İşbirliğini de anlatır ki bu ikili aslında aynı iş alanında oldukları için aynı zamanda
zamanda da çok iyi bir ortaklar, çok iyi bir işbirliği içerisindeler. O yüzden 7. ev aynı zamanda bu kadar güçlü. Ama gerçekten hem yükselen yöneticisinin 7. eve düşmesi çok güzel bir gösterge. Hem uzun ömürlü bir ilişki için hem evlilik düşünmesi açısından çok çok güzel bir gösterge. Hem bunun yanında 9. evin güçlü olması güzel. İşte ama bazı işte tabii ki durumlar var. 4. evde Kuzey Ay düğümünden bahsedeceğim. O çok güzel. Şimdi bunun yanında da şimdi 8. ve 9. eve tekrar dönmek istiyorum. Dediğim gibi bu ikiliyi bir araya getiren şey iletişimlerinin çok güçlü olması ve aslında birlikte yeni şeyler öğrenmek, kendilerini geliştirmek, bu istek var içlerinde gerçekten. Ve 9. evdeki Jüpiter de Ascendant'a yaptığı üçgenle bunu onlara veriyor. Ve 7. ev yöneticisinin, evliliği anlatan 7. ev yöneticisinin Jüpiter'in Ascendant'a yaptığı üçgen açıkçası onların hem işbirliğini hem ortaklığını hem de evlilik anlamında onları çok destekleyen bir açı olduğunu gösteriyor. Ama bunu evlilik olarak mı, işbirliği, ortaklık olarak mı kullanacaklar? Bu tamamen onların tercih meselesi. Çünkü bana bazen sorular geliyor. İşte evlilik olur mu vesaire tarzında. Ama evlilik bir tercih meselesidir. Hani orada o imzayı atmak tamamen kişilerin kendi tercihidir. Ama göstergeler pozitif anlamda. Sadece evet tabii ki bazı açılar var. Mesela erkeğin burada biraz daha sorumluluk almaktan kaçınması gibi. Ve Venüs'ün evet 8. evdeki Venüs'ün de Satürn'den bir karesi var. Bu çok normal aslında. Çünkü ikilinin her ikisinin de haritasında Satürn-Venüs karesi vardı. Özellikle Mert'te vardı, Afra'da da az çok vardı. Hani etkisi vardı öyle söyleyeyim. Biraz orba olarak uzaklaşsa da. Hani bu ikili aslında evet birbirini çok seviyor ama ilişkiyi bir üst kademeye çıkarıp daha çok aslında sorumluluk almak biraz onlara aslında içten içe kaçındıkları bir durum olduğunu gösteriyor. Aslında kadının da burada çok hevesli değil, çok istekli değil bu konuda. Şimdi bunun yanında Satürn'ü 11. evde görüyoruz, Koç burcunda görüyoruz. Bu ikiliye iyi gelmeyen şeyi size net olarak şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bu hani değişkenlik gösterebilir ama hani bu açıda, bu haritada tabii ki ne derseniz arkadaş çevresi, sosyal çevreleri. Sosyal çevrede bir sıkıntı var. Lilith'in de orada gözükmesiyle beraber Lilith-Juno kavuşumu Satürn 11'de diyor ki arkadaş çevresinde aralarını bozan, aralarında sorunlar çıkarmaya çalışan veya fark etmeden aslında onlara iyi gelmeyen kişiler var. Kuzey Ay düğümü Başak ve 4. evde diyor ki kendi içinize dönün, kendi öz sevginize dönün ve kendi aslında biraz daha aile gibi olmaya, biraz daha yengeç aslında yengeç temasını istiyor onlardan. Onlar daha 10. eve gidiyorlar, daha oğlan temasına gidiyorlar. Para, güç, statü, birlikte toplum önünde olalım, daha da parlayalım. Evet güneş aslında destek atıyor ama Kuzey Ay düğümü de çok güzel bir destek atıyor. Bunun yanında Başak etkisi hayatınızı biraz düzenleyini gösteriyor aslında. Hayatınızı biraz düzene sokmak, bir rutin içerisinde yaşamak ve hedeflerinize daha kontrollü bir şekilde ilerlemek onlara daha iyi geleceğini gösteriyor. Şimdi aynı zamanda 9. evde Pallas, Uranüs ve Mars'ı kavuşum halinde Kova burcunda görüyoruz. Bu ne demek? Aslında Mars da erkeği anlatıyor hem de hangi alanlardan sorunlar çıkabileceğini gösteriyor. Şimdi bu kavuşum biraz daha kişiler arasında, çift arasında sanki sosyal medyadan, arkadaş çevresinden Kova çünkü arkadaş çevresinden dolayı, toplumdaki insanlardan dolayı erkeğin biraz daha fevri, ani, beklenmedik çıkışları olabilir ve bu da kavgalara neden olabilir ve erkek burada biraz daha öfkesini kontrol edemeyen tarafta olabilir aslında ve daha biraz bakayım Şiron'dan karesi var mı bu kavuşumun? Evet, Şiron'dan da bir kare alıyor. Bu da biraz aslında yaralayıcı olabiliyor. Ama bu Şiron'un şimdi fark ettim harita size yorumlarken bu Şiron'un aynı zamanda Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümünden güzel bir açısı var. Bu ikili aslında birbirlerine geleceklerine çok güzel bir ışık oluyorlar aynı zamanda ve gerçekten evet yaşanması gereken bir şeymiş ki yaşanıyor ve aynı zamanda birbirlerinin geleceklerine ve kendi içlerindeki yaraların da iyileşmesi için sanki iyi bir panzehir gibiler sanki gerçekten. Evet video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Genel olarak dediğim gibi çok güzel göstergeler vardı. Aslında daha çok partner olmayı, daha işbirliğini destekleyen de çok gösterge vardı. Birlikte çok gelecekleri çok açık olan bir ikili aslında. Birlikte toplum önünde parlayabilecek bir ikili. Sadece dikkat etmeleri gereken bazı noktalar vardı.
Bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Benden istediğiniz başka videolar varsa lütfen aşağıda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.